Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün öncelikle Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. Borsa İstanbul'da uzun zamandır bir aşırı satış bölgesinde olduğumuzu, artık buradan bir yükselişlerin gelebileceğini söylüyorduk ama gelmiyordu. Dünkü TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisi sonrasında erken faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle bir yükseliş başlamış oldu. Bunun ben şu şekilde bakıldığında 9.900'e kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Şu Ichimoku, hatta belki 10.900'de mümkün olabilir. Ancak yükselişler satış fırsatıdır demeye devam ediyorum. Çünkü sanayide, ekonomide ciddi problemler var. Erken faiz indirimlerinin kaldığı yerden devam etmesi bu problemleri çözmek için yeterli değil. Birçok alanda gerileme mevcut. Birçok alanda değerli TL nedeniyle çok ciddi kayıplar mevcut. Bu değerli TL'den de vazgeçmek niyetinde değiller. Biraz belki izin verecekler doların değerlenmesine ama çok fazla değil. Gene faiz daha fazla olacak. Yani dolar bazında getiri sağlayacak şekilde bir faiz verecekler, öyle görünüyor. Dolayısıyla problemler çözülmeyecek. O yüzden yükselişler satış fırsatı demeye devam ediyoruz. Şöyle şu Ichimoku'ya kadar gelmesini bekliyoruz. Dolar bazlı endekste baktığımızda da işte şöyle bakın, burada da 265 dolar gözüküyor. Güzel, yani 265 dolar yaklaşık %10'luk bir yükselişe tekabül eder dolar bazında. Şu anda ilk etapta biz TL bazında %5'lik bir yükseliş bekliyoruz. %5'e yakın. Ancak TL bazında 10.900'e de gidebiliriz. O da %14'lüğe kadar bir yolumuz olduğunu gösteriyor bence. Daha ötesi olabilir mi? Olabilir. Onu o zaman değerlendirebiliriz. Şu anda ben daha ötesi olmayacağını düşünüyorum ama yani iyi bir satış fırsatı olacak. Uzun zamandan beri tutan ve çıkamayanlar için, zamanında çıkın artık bu borsadan bir şey olmaz dediğimde dinlemeyenler için son bir şans olabileceğini düşünüyorum. Buradan da Amerika'ya geçmek istiyorum. Amerika'da şöyle verilere bakıyoruz. Bugün Amerika'dan gelen veri iyi değil. ADP Non-Farm Employment Change dedikleri, yani özel sektör istihdam artışına böyle bakıyoruz. 111 bin artması beklenirken 37 binde kalmış. Yani çok çok düşük. İstihdam artışı çok kötü. Bir tane veriye bakarak bir değerlendirme yapmak doğru değil. Fed zaten buna bakmaz. Ama şöyle de bir gerçek var. Cuma günkü veri çok önemli bu durumda. Çünkü ADP iyi değilse, tarım dışı istihdam verisi de iyi gelmezse Cuma günü, bunun piyasada, yani hem borsa tarafında hem kripto tarafında ciddi satışlara sebep olması mümkündür. Hatta değerli metallerde de olabilir. Şöyle Barron's'a baktığımda bugün işte bu. Diyor ki S&P 500 şu ana kadarki bütün kötü haberleri göz ardı ediyor ama önemli bir test yaklaşıyor demiş. İşte o da Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu olacak. Çok önemli. Bugün şöyle bir Bloomberg'e de baktığımızda bakın, yani Amerika-Çin arasındaki bu ticaret görüşmelerinin herhangi bir anlaşmaya ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor şu anda. Kolay olmadığını gösteriyor. Ancak Avrupa Birliği ile daha ilerleme kaydedilmiş. O biraz pozitif olmakla birlikte, yani Çin'le ilgili problem çözülmedi. Çözülmediği sürece halen borsa üzerinde bir baskı oluşturabilir ve Cuma günkü veri çok önemli. Bunların ışığında değerlendirecek olursak, Dow Jones dün yükselişte kapanmıştı. Bugün yatay denebilecek bir Dow Jones var. Zaten şu şekilde bakıldığında, yani 13 Mayıs'tan beri yatay giden bir Dow Jones var. S&P 500 biraz daha yükseldi. Yani yataylıktan çıkmak üzere. Fakat 6000'in önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. 6000 direncinden bağımsız olarak
Çünkü bu 6000 direnci belki bugün aşılabilir, belki yarın aşılabilir. Ama cuma günkü veri böyle ADP verisi gibi beklentilerden çok kötü gelecek olursa buradan satarlar diye düşünüyorum. Ben çünkü hedge fonlar kısa pozisyonlarını azalttılar. Çünkü artık buradan daha fazla şey yapmalım dediler ama hemen geri gelebilirler. Çünkü hedge fonlar para kaybettiler. Şu mumda sattılar. Ondan sonra da bu büyük mumda da yükselişler satış fırsatı dediler. Dolayısıyla hedge fonlar burada bir düşüşü görürlerse affetmeyecekler. Ondan sonra da alacaklar. Dolayısıyla elinde olanların tutmasında bir sakınca yok. Elinizde hisseler varsa, elinizde S&P 500, Nasdaq'a yatırım yapan fonlar varsa tutmaya devam edin. Fakat yeni alım yapmayın. Biraz daha bekleyin diyoruz. Evet, bu şekilde. Peki bu durumda kripto paralardaki durum nedir? Kripto paralarda önce Bitcoin'le başlayalım. Bugün biraz daha fazla zaman ayırmak niyetindeyim. Şöyle 12 saatte baktığımızda hareketli ortalamayı geçemiyor. Dolayısıyla almayın diyoruz. Bitcoin'de almayın. Hareketli ortalama yani 105.705, 106.000 o üzerinde kalıcılık sağlamalı. Mesela 106.800'e kadar çıktı ama geri geldi. Kalıcılık sağlayamadı. O yüzden şu anda almayın diyoruz. Satın dediğimiz seviyede 105.000 seviyesiydi. Yani şu 8 saatlikten açtık. Super trendi buraya koyduk. Ve ondan sonra onun birazcık altına yani 105.705'in şöyle birazcık altına 105.000'e stopumuzu koyduk. Şu anda bunun altındadır. Dolayısıyla sat görüşümüz devam etmektedir. Aşağıda 103.460 ilk destektir. 101.821 ikinci destektir. Şimdi Bitcoin'i Ether'le karşılaştırsak, Bitcoin Ether karşılaştırması yapsak ve şöyle baksak, bu bana soruldu bugün aboneler tarafından. Şimdi şöyle çok da geriye gitmek anlamlı değil. 2020'de Bitcoin Ether yani bir Bitcoin 62 Ether ediyormuş. Ve ondan sonra bu gerilemiş. Bakın 11'e kadar. Şimdi rasyo tekrardan 41'e kadar çıkmış. Şimdi bu buradan bir zirve yaptı. Acaba geri geliyor. Ether daha mı güçlenecek beklentisi var. Bakın şu aşağıya kadar yani 37'ye kadar bu rasyonun gelmesi mümkün. Yani 37 Ether bir Bitcoin eder gibi olması mümkün şöyle bir şeyde. Çünkü işte burası ama burası destek yani ve burada bakın daha önceden de böyle gelmiş sonra aşağı gitmiş. Yani burası biraz böyle oraya da yakın bir yerdeyiz şimdi yani 40 ile 37 arasında çok da şey yok. Bu analizin çok fazla bir bağlayıcılığı yok bence. Yani bu buradan artık tekrardan Ether çok güçlenecek anlamında değil. Belki şuraya kadar yani güçlenip tekrar Bitcoin yükselişe geçebilir. Yani şunun şu bir fincan kulp oluşturabilir. Oluşturduktan sonra tabii konuşmak gerekir ama yani ben buna bakarak şu anda Ether daha iyidir demek için erken olduğunu söylemek istiyorum sadece. Şimdi buradan Ether'e bakalım. Ether'de 8 saatliği açtık. Şu super trendimizi koyduk ve dedik ki 2480 destek. Bu destek kırılmadı. Çok güzel. Fakat 2700 de direnç. Dolayısıyla 2700 geçilmeden alım, 2480 aşağı doğru kırılmadan da satış önermiyoruz. Ether'de böyle. Ripple'da 4 saatlikten bakmıştık en son durumda ve dedik ki 2.23'ten alım yapılabilir 2.23 geçilirse. Aldıysanız tutuyorsunuz. Almadıysanız 2.23'te şu anda buradan yukarı dönmesini bekleyin. Buradan gelip yukarı dönerse şöyle 2.26 falan olursa o zaman alın. Çünkü bu görünüm tekrar bozulmaya başlamış durumda. Günlükte bizim işimize yaramıyor şu anda hareketli ortalama. 12 saatlikte ise dirençten geri gelmiş durumda.
güzel değil görüntü Ripple'da. O yüzden yani biz şu anda halen daha Bitcoin'i beğeniyoruz ki orada da zaten sat önerdik. Belki bir miktar daha geri çekilme olacak Bitcoin'de ve onunla birlikte işte Ripple'da da bir çekilme göreceğiz. Belki Ether'de de göreceğiz. Ondan sonra bir toparlanma göreceğiz. Yani Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi kripto paralar için de çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü genel anlamda Nasdaq'taki bir kötüleşme Bitcoin'de ve Bitcoin'deki kötüleşmede diğer Ether ve diğer altcoin'lerde etkili olacaktır negatif yönde diye düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıklarda bugün tekrar düşüş var. Bu çok güzel bir gelişme. TLT alalım mı diye soranlar oluyor. Evet, TLT alınabilir. Yani Amerikan 10 yıllıklar belirleyici olduğu için TLT üzerinden yapmıyoruz analizimizi. Amerikan 10 yıllıklar üzerinden yapıyoruz. TLT aslında 20 yıl ve daha üzerindeki hazine tahvillerine yatırım yapıyor. Ama 20 yıl geçenlerde bir haberde de vardı. Daha az işlemin olduğu bir piyasa. Ve asıl belirleyici olan da 10 yıllıklar. Zaten işte Scott Bessent da kaç defa söyledi. Bizim için önemli olan 10 yıllıklardır dedi vesaire dedi. 10 yıllıkların çıkması Amerikan dolarının rezerv para olmasının sorgulanması anlamına geldi vesaire. Bir sürü şeyler konuşuldu. Fakat şimdi yavaş yavaş piyasanın kendine geldiğini görüyoruz. Zaten 4.50'nin üzerinde işte şu 4.60'lara gelince alıcılar geliyor. Şöyle biraz aşağılara gelince de satıcılar geliyor. Bence halen daha TLT buradan alınabilir. Fakat TLT konusunda şöyle söyleyeyim. Kısa vadeli bir analiz yapmıyorum. Yani ben alayım 3-5 ay sonra kar edeyim falan diyorsanız o zaman almayın zaten. Hisse senedi için ayırdığınız portföyün %10-15 kadarıyla uzun vadeli Amerikan tahviline yatırım yapan TLT alınabilir diyorum. Ve bunu da en aşağı 1 sene, 1,5 sene, belki 2 sene tutmanız gerekecek. Ne zamana kadar tutacağız? Aslında bir resesyon olabilir 2026'da. Ve Fed de o zaman bu piyasayı kurtarmak için Amerikan hazine tahvillerini almaya başlayabilir. Ve uzun vadelileri alabilir. Bu durumda da o zaman TLT'lerden çok para kazanırsınız. Krize hisse senedinde yakalanmışsanız da TLT'den kazanacağınız paralarda zararınızı azaltacaktır. Hatta belki yakalanmazsınız ya da vakitlice çıkabilirsiniz ve TLT'den de üzerine bayağı para koymuş olabilirsiniz. Yani böyle bir emniyet amaçlı önerdiğim bir şey benim TLT. Bilmiyoruz, anlamıyoruz diyorsanız zaten boş verin. Ve TLT sadece Nasdaq'tan alınabiliyor. Yani ben Tefas'tan bir fon alayım, içerisinde TLT %90-95 olsun falan diyorsunuz, öyle bir şey yok zaten. Yani %10-15 falan TLT olan fonlar var. Bir şeyden %15 almak için, yani bir şey almak için içinde %85'i farklı şey olan bir fona yatırım yapmak saçmalık. Yani %15 TLT alacağım diye %85 başka şeye para yatırmamalısınız. Yani böyle çok özel bir şeyde çok sorulduğu için söylüyorum TLT konusunu. Altın gümüş rasyosundan bahsedeceğim. Altın gümüş rasyosunda evet güzel bir şekilde düştü. Fakat orada da kaldı 2 gündür. Yani şu Ichimoku'yu kırmıyor ama güzel bir şekilde geriledi. Bakın iyi geriledi yani. Şöyle şu kırmızı güzel bir mum oluştu haftalıkta. Bu güzel. Geçmişte de böyle şeyler yaşanmış. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum gümüşün bu durumda. Bugünlerde önerdiğim şey gümüştür. Tavsiye ettiğim şey gümüştür. Ve beni eskiden beri takip edenler bilirler ki benim 35 hedefim vardı zaten gümüşte. Beni eskiden beri takip edenler bilirler. Yakın zamanda takip edenler 35 hedefim olduğunu bilmiyor olabilir. 35'ten sonra da 38-74 hedefimiz olduğunu bilmiyor olabilir. Gümüşteki durum altındakinden çok daha farklıdır. Ve şöyle geçmiş verilerle karşılaştırıldığında şu şekilde bakın şu Ichimoku'yu falan da kapatalım. Gümüşte geçmişte çok daha yukarı seviyeler görülmüştür. Hatta şöyle 44'ler de gayet mümkündür. Yani şu anki seviyesinden şu 44'lere kadar da bir %26'lık bir potansiyel
zaten görülüyor grafik üzerinde. Ama bu vadesi nedir derseniz biz vade konuşamıyoruz burada. Bir sene içerisinde diyebiliyoruz sadece. Ama benim bir sene içerisindeki makul hedefim şu anda yaklaşık %11 yukarıdaki 38-74 hedefidir. Gümüşü daha çok beğendiğimi burada tekrar hatırlatıyorum. Peki jeopolitik gerilimle altında bir yükseliş gördük bu hafta ve ben size demiştim ki bu gerilim bayrama kadar falan sürebilir. Birkaç gün devam edebilir bu gerilim. Yani öyle Pearl Harbor baskını gibi çok büyük bir şey değil ama önemsiz de değildir dedim. Bu gerilim devam edebilir dedim ve de şu şekilde haberlerden baktığımızda şurada Wall Street Journal'da bakın ana manşet bu işte. Wall Street Journal'a gidiyorsunuz, manşet bu ve halen daha bu. Yani Ukrayna'nın drone operasyonu, bunlardan bahsediliyor. İşte bu görüntüler, bunlar tamamen halen daha bu konu konuşuluyor. Bu konu konuşulurken altında satış önermem demiştim. Tekrar ediyorum. Bu konu konuşulurken altında satış önermiyorum. Peki alım öneriyor muyuz altında? Hayır, önermiyoruz. Çünkü bakın şu şekilde geldi ve benim sata döndü artık dediğim yerlerden itibaren, yani satın, kârı cebinize koyun dediğim yerlerden itibaren de halen daha 5 haftadır bu daha yukarı gidemiyor. Biraz yukarı gidecek olursa satışlar geliyor. Tamamen bu süre içerisinde Hindistan-Pakistan çatışmasını yaşadık. Rusya-Ukrayna çatışmasını yaşadık. İsrail-Gazze'de halen daha operasyonlar devam ediyor. Bütün bu jeopolitik gerilimlere rağmen şu görmüş olduğunuz 3430 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamamıştır. Gün içerisinde şöyle biraz daha 3500'ler olduğu da olmuştur ama kalıcılık sağlanamamıştır. O yüzden altında şu anda bekleyelim diyorum. Bekleyelim derken şöyle, yeni alım için bekleyelim. Satış içinde şu anda önermiyorum satış, çünkü gerilim çok fazla. Ne zaman ki bu haberler manşetlerden düşecek, artık Wall Street Journal'da, Bloomberg'de vesairede daha farklı haberler artık manşette görülmeye başlanacak. İşte o zaman derim ki tamam, jeopolitik gerilim de bitti. Şimdi altın satılabilir. Tabii bunları söylüyoruz. Arkasından başka bir gerilim çıkabilir mi? Elbette ki olabilir ama onları da tahmin etmek bizim işimiz değil. Bugünlük de bu kadar.